Sevgili takipçilerim ve izleyiciler, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle kıvamıyla ve sunumuyla herkesi çok mutlu edecek bir lezzet olan limon köpüğü tarifi hazırlayacağız. Hepinize keyifli seyirler dilerim. 3 adet limon kullanacağım. Limonun kabuklarını çok iyi bir şekilde yıkıyorum. Şimdi yıkadığım limonları uzunlamasına ikiye kesiyorum. Limonun kabuğunu daha sonra bir kase olarak kullanacağım. O yüzden iç kısmını bir yemek kaşığı kullanarak çıkarıyorum. Videoda gördüğünüz gibi benim kullandığım limonlar çok sulu bir limon. Etrafa böyle sıçrıyor limonun suyu. Bakın kaseyi oluşturdum. Yalnız bu şekilde benim için zor oldu. O yüzden bıçağı alıp köşe kısmına dikkatli bir şekilde bir kesik attım. Bu sayede kaşığı içerisine sokmak çok daha kolay oluyor. Ama dikkat etmeniz gereken husus limon kabuğunu delmemeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi kesik attıktan sonra kaşığı içerisine sokup kabuğu çıkartmak çok daha kolay oldu. Belli bir noktadan sonra elinizle çekerek kolayca limonun içine çıkarabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi hazır. Bunları daha sonra kase olarak kullanacağız. Ben 4 yemek kaşığı kadar limon suyu kullanacağım. Kasede gördüğünüz gibi yeterince limon suyu var. Zaten çok sulu limon olduğu için ben keserken, içini oyarken fazla limon suyu çıktı. Eğer böyle olmasaydı ne yapacaktım? Bir adet limonun içine küçük küpler halinde doğrayıp kevgiri alıp kaşıkla bastırarak limonun suyunu çıkaracaktım. Kase içerisinde fazla limon suyu olduğu için ben bu işlemi yapmadan direkt kasedeki limonun suyunu süzerek kullanıyorum. Bir adet limonu yine güzelce yıkadıktan sonra rendenin ince tarafıyla rendeledim. Bir adet de limon kabuğu rendesi kullanacağız. Ben bütün malzemeleri hazırladıktan sonra tarife başlamayı seviyorum. Onun için önce malzemelerimi hazırlıyorum. Daha sonra tarife başlayacağım. Kaseleri oyduk, limonu rendeledik, limonun suyunu da aldık. Şimdi artık limon köpüğünün hazırlanmasına başlıyorum. Küçük bir tencerenin içerisine kremayı koydum. Bir kutu 200 mililitrelik %35 yağlı krema kullanıyoruz. Bir çay bardağı toz şeker, bir adet de rendelemiş olduğumuz limonun kabuğunu tencereye aldım. Buradaki püf noktası kremayı kaynatmayacağız, sadece ısıtacağız. Onun için de ocağı kısığa yakın bir dereceye getirip devamlı karıştırarak içerisindeki şekeri erittim. Şeker eridikten sonra da yine arada bir karıştırarak 5 dakika kadar yine ocakta tuttum ve iyice krema ısındı. Şimdi kenara aldım. Arada bir karıştırarak ılınmasını sağlıyorum. Biraz ılındıktan sonra içerisine 4 yemek kaşığı limon suyu koyacağım. Bir taraftan karıştırıp bir taraftan limon suyunu ekliyorum. İyice soğuduktan sonra limon kabuğu kaselerin içerisine boşaltacağım. O yüzden arada bir karıştırıyorum.
Şimdi bir kevgirden geçireceğim. Bu sayede içindeki limon kabukları kevgirde kalacak. Hazırladığım limon kabuklarını servis tabağının içerisine alıyorum. Limon kabuklarının içerisine iyice ılımış olan limon köpüğü tatlısını önceden hazırladığım limon kabuklarının içerisine paylaştırdım. En az 3 saat buzdolabında tatlının dinlenmiş olması gerekiyor. Tatlı 3 saat buzdolabında dinlendikten sonra servis edebilirsiniz. Şöyle 1-2 kaşık alarak size kıvamının da ne kadar güzel olduğunu göstermek istiyorum. Ağızda eriyen muhteşem bir lezzet oluyor. Yazın favoriniz olacak bir tatlı diyebilirim, limon köpüğü tatlısı. Deneyenlerin asla pişman olmayacağı bir lezzet. Umuyorum sizler de yapıp afiyetle bu güzel lezzeti yersiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için de hepinize çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.